Belki de ilk motovlog girişim olacak. O yüzden tekrardan aynı şeyi tekrar etmek istiyorum. Video Cennet hiçbir şey ne değer ne kimse kimseyi dinler ne bir şey anlatabilir. konuşamadım. İlk videoma hoş geldiniz video artık ne diyeyim bilmiyorum. İkinci motovlog denemem, belki de ilk videom desem daha doğru olacak. Belki de bunu da atmayacağım. Tamamen mikrofon kalitesiyle alakalı. Göreceğiz. İşten çıktım. Airsoft mağazasına gidiyorum. Bir ekipmanda sıkıntı olmuştu. Onu tamire bırakmıştım. Ona bakacağız. Yapmışlar. Umarım doğru olmuştur. O şekilde. Umarım ışığı da filtreden iyi ayarlayabilmişimdir. Bu filtreyi de ilk kez kullanıyorum. O yüzden nasıl çekim yaptığı hakkında fikrim yok. Onu da göreceğiz. O trafik en sevdiğim. Burada biraz trafik sıkıntı oluyor. Genelde çok yol vermiyorlar bana. Sevemiyorlar motorcuları. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Biraz da akmıyor burada genelde. Hop hop. Ne olur ne olmaz. Biz temkinli gidelim. Şu azıcık sağdan. Kaldırıma çıkmadan. Kaldırım benim için bir challenge. O kadar çıkmak istemiyorum ki. Çünkü günün sonunda biz de yayayız. Herkes bir yaya yani. O yüzden hop çukura dikkat abi. Her zaman risk. Çökebilir, oynayabilir öyle plastikse. Baba sen bana yol bırakmıyorsun. Ne yapacağız dayı? Sinyalin yok, bir şeyin yok. Kaldırıma çıkmak istemiyorum dedikten 2 saniye sonra ya. Adam kaldırımdan geliyor. Halen de bakın oraya kadar geldi. Dayının ne yaptığı belli değil. Terörist ya. Trafik teröristi. Neyse. Azıcık da sopa yedik. Canım memurum. Hemen canım memurum deyince hemen bize baktı. Seviyorum böyle şeyleri. Güzel araç var tek geçiyor. Normalde burada çift oluyor. Çift olduğu zaman geçilmiyor bu arada. Sorunum oydu. Ama araya kamyon girince iş çözmüş. Bakın ilerisi gene çift. Onun bir çözümü yok ya. Şurada bir çukur vardı. Ne oldu ona? Yapmışlar. Belediye çalışıyor. Neyse. İlk videoyu yayınlamam diye. Gerçi bilemiyorum da. Neyse. Boş yapmam lazım. Motovlog'un işi boş yapmak. Güneşli bir gün. O yüzden filtremi denemeye uygun. Normalde pek sevmem bunda ama burası tek şeritlik bir yer. Çift şerit yapıyorsunuz. O yüzden kendime bu kornayı hak görüyorum. Normalde sevmem. Kasketi kapatıyorum. Umarım ses daha iyi olmuştur şu an. Oo, adama kalsa şeylerden geçecek ya. Dayı ne yapıyorsun? Vallahi dayı ne yaptığını bilmiyor. Neyse bu ayarlar biraz daha farklı sabahki videoya göre. Sabahkinde dengeliyordu sizi. Bunda dengeleme yok baba. Direkt sağa dönüyorsam sağda ekran, sola dönüyorsam solda, atraksiyonu biraz daha yaşıyorsun. Biraz da sinematik bir çekim. Aslında buradaki amaç o. Herkes de sağa giriyormuş baba, bu ne ya? Şuradan bir kıralım öne. Aynen. Okey, polis önünde olabilir, benim için sorun değil. Her neyse. Ne diyorduk? Sabahki biraz daha soft bir çekim. Bu biraz daha agresif bir çekim çünkü yerler daha iyi. Sabah yerler çok ıslaktı. O yüzden
Çok sıcak durum yoktu. Hız yapabileceğim, rahat sürebileceğim bir durum yoktu. Acıbadem'e verdi, okey. Niye bu yoldan verdi ki? Neyse gideriz, sıkıntı yok. Farklılık olur. Çok gerek var mıydı? Bence yoktu. Biraz bence trafikten kaçırtmak istedi bizi. Öyle bir hava alıyorum. Vallahi bizi yanlış yola soktu bence bu ya. Aynen, GPS sapıttı. Bizi yanlış yola soktu. Hacıbadem Caddesi'nde bizim ne işimiz var gerçekten şu an. Neyse 3'te kaldırdık. Bir yerden sola dönüş var, oradan döneriz. Telefon azizliğine uğradık ya. Ben de diyordum buradan niye veriyor ki? Ataşehir'e gideceğim çünkü. Acıbadem'le alaka. Neyse biraz zaman kaybettik ama çok da önemli bir durum değil. ...14 dakikada yol gösteriyor. Bak. Bir anda... Adam bırakmış şeye geçidine. Orada bırakılmaz yani. Abi şehir içi her zaman sıkıntı. Hem sağ hem sola park ediyorlar. Bir de buraya çift yön veriyorlar. Hem sağ hem sola park edildiği denklemde sen buraya çift yön verirsen ne olur? Yürümez abi. Ya ve acil durum olsa, itfaiye girse, o zaman ne yapacaksın? Olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil. Geç abla geç. Red Çakmaktaş. Bazen gerçekten şunu dinlemeyeceksin. En iyi yol bildiğim yol diyeceksin, devam edeceksin ya. Motor sürmeyi özlemişim. Gerçekten 2 haftalık aradan sonra motor sürmek abi ilaç gibi ya, terapi gibi. Şu akıllı saatimizi değiştirdim. Sigortayı sökmüşüm de soğuk havadan dolayı. Yani saati kaymış o ara. Eve geçince bir ayar çekerim ona. Sabah hızlıca çıkmam gerekiyordu çünkü. Ofise geç kalmak istememiştim. Burada yan taraf çok pis, o yüzden temkinli gideceğim. Aynen, çok tozlu yani, hiç gerek yok. Köpüş, yavru köpüş ne arıyor burada ya? Alıp atmışlar sanki. Cık. Canım. Ay. Vallahi müdahale etme şansım yok şu an ona. Polisler gene toplanmış. Herhalde istihbarat falan bir şeyler var. Beni niye bu kadar aşağıdan veriyor? Allah Allah. Neyse, dinleyeceğim. Sinyalin yok. Nereye gideceğin de belli değil. Bize buradan sağ verecek galiba. Bu ticari hızlıyım yapma. Aynen. Şimdi sevdiğim bir abimle sohbet muhabbetimizi yaptık. Ürünümüzü aldık. Evimize gidiyoruz. İşin özü bu. Cep açık kalmış. Bir cebi kapatayım. Şöyle kenara geçelim. Bizim hobinin sohbet muhabbeti bitmiyor. O yüzden
Gayet normal. Yaklaşık herhalde bir yarım saat lak lak yapmışızdır. Ben de o yüzden onu bilerek o saatte göre geldim yani. Evde yapmam gereken bazı işler var çünkü. İş bitmiyordu. Oradan da CrossFit'e. Yani bizim hobimizin en büyük sorunu insanlar birbirine aşırı bir ego yapıyor. Ben ondan daha üstünüm, yok ben ondan şöyleyim, yok ben benden böyleyim. Tabii ben sadece hafta sonları oyununa gidip davetli oyunları icap eden bir oyuncu olduğum için ben çok etkilenmiyorum. Bir de yani doğal olarak insanların kendi kitlesini ve çevresini yaratması kendi elinde olan bir durum. Abi adam şimdi gidiyor dükkanla çalışıyor. Tabii daha çok muhatap oluyor doğal olarak. Bir de daha farklı topluluklarda oynuyoruz genelde. O yüzden sohbet muhabbet edecek her zaman konu oluyor. Güzel oluyor, hoşuma gidiyor. Aynı grupta olduğumuzdan aynı yerdesin. Hani aynı şeyi görüyorsun. Ama yine de aynı yerlerde mi tabii ki de bazen bazı konular gözden kaçabiliyor. Her neyse ürünümüzü eve gidince test edeceğiz. Dın 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 dın. Abi sen çok tehlikeli geldin ya. Burası nasıl bir yer? Çiftken teke mi düşmüş? Aynen. Benim hissettiğim o. O motor tehlikeli iş yapıyor yalnız. Vallahi güneşte motor sürmek daha ayrı bir zevk ya. Soğuk havalardan sonra gerçekten buna özlem diyorum ki görüyorsunuz insanlar mont takıyor yani dışarıda şu an. Ama o kadar görüldüğü kadar iyi değil. Bir de oyunda şöyle bir durum var. İnsanlar farklı kurallarla oynayabiliyor. Atış hızları farklı olabiliyor. Mesafe kuralları farklı olabiliyor. Bir de o tür farklardan dolayı da tartışmaların ne tek düze bir bütün oynadığı gruplar da olmayabiliyor. Biz kuralımız bu diyor. Cart diyor, cırt diyor. Bir de öyle hikayeler oluyor tabii bazı gruplar arasında. O yüzden bazı şeylerde maalesef ki bir düzen yok. İnsanlar genelde kendi topluluğunun içinde kalıyor. Toplu oyunlarda da daha çok kaos hakim sürüyor. Ay çöp kutusu varmış şansımıza. Olur ama tabii ayrı bir dert. Oh. Neyse buradan döneriz. Ne kadar istemesem de bu tür sokaklara girmeye trafikte buradan kaçırtıyor. Yapacak bir şey yok. Stabilizasyon olmadığı için şu an tabii başınız bir sağ bir sol bir sağ bir sol oldu. Bakacağım eğer ben de evde izlerken çok rahatsız ediyorsa kapatırım. Sadece özel sürüşlerde uyarı veririm. Sizi rahatsız edebilir vesaire. Hop kapı açıldı. Bekle. Kapı kapanırsa devam. Kapı kapandı devam. Abi kapının kapanmasını bekleyeceksin ya. O çok net yani. Dead cat çıktı galiba. Dead cat'i hissedemiyorum çünkü olduğu yerde. Neyse sıkıntı yok. Bunu da Dead cat sizde nasıl çektiğini en azından görmüş olurum. O da bir tecrübe olur.
Abi, trafik İstanbul güzel de şu su araçları, büyük araçlar her zaman bir tık temkinli olmakta fayda var. Arkalarında kalmayı çok sevmiyorum. Evet, motor vlog değil mi? Biraz da motordan bahsedelim. Valla motorun gücünden, kaçışından, zıplayışından gayet memnunum. Biraz soğumuş. 2 haftadır sürmüyordum motoru. Daha 1200 kilometreye daha yeni geliyoruz. Gerilla 450'imde. Rodajı daha yeni bitti. Rodajdan sonra da bebek gibi oldu zaten. Rodajdan sonra cidden hani etkisi bu kadar mı değişir? Abi değişiyormuş. Ben beklemiyordum ama değişiyormuş yani. Mokka ne yapıyordun canım? Oo, ablaymış la. Abla dedim de neyse. Canım benim de sıkıntı yok arkadaşlar, başımız vardı. O yüzden ablaymış deyince o da aslında kadın bir şey ablaymış çevirdim. Abi hanım korkusu başa bela. Bir tane video var ya. Bu diyor köyde diyor hanımından korkmayan varsa diyor hanımından korkanlar ayağa kalkıyor. Bir tane amca kalkmıyor. Aklıma o geldi ya. La bana bakın bakayım. Karıdan korkanlar ayağa kalksın. Ne ola sen karıdan korkmay mısın ayağa kalkmadın? Yok, ben karı kelimesini duyduğum zaman dizlerimin bağı kesiliyor, o yüzden kalkamıyorum. Tam olarak o işte. Tam olarak o hikaye. Ay ay. Reis. Yol ne kadar bozukmuş burada. Ben cidden böyle olduğunu bilseydim girmezdim buraya. Bu finans merkezi açıldı ama halen bu yan yollar bitmedi. Zaten büyük şehirlerin en büyük sıkıntısı abi nüfusa göre değil yani. Nüfusa uygun değil. Bu kadar yüksek kat vesaire çıkıyoruz da bu kadar adam okey mi yani o yüksek kat? I was made for loving you baby. You were made for loving me. Kardan geçmedi ama aklımda hepinizin aklına uçacak işte. Bu yolda bir anda çukur çıkabilir, bir anda yol bozulabilir. O yüzden maceraya gerek yok. Soft. Chill. Wanna chill homie? Akıl sınırı 30 diye yaya geçidi var. Nasıl durayım bir anda sonradan? Bak, pek mümkün değil. Bir anda yol değişmiş abi. Yol böyle değildi. Tamam. İnandım tamam. Hop bir anda yol bozuktu. Abi olmayan yolda gidiyoruz dayı. Sen düşün.